Merhabalar. Bugünkü konumuz çocuklar. Küçük bir fidan ekersiniz. Zamanla bu fidan bir ağaç olur. Bu ağaç gölgesiyle, kökleriyle, yapraklarıyla, varsa meyvesiyle tüm canlılara fayda sağlar. Klasik bir örnek olacak ama çocuklar da bu fidanlar gibi. Onları sevgiyle, bilimle, ilimle sularsak onlar da büyüdükleri zaman topluma faydalı birer birey olacaklar. Farkındaysanız milletimizin çocukları demedim. Çocuklar dedim. Tüm dünyanın çocukları. Bizler bu topraklarda barışçıl bir nesil yetiştirebiliriz. Fakat diğer topraklardaki çocuklar barışçıl olmadıktan sonra bunun ne faydası olacaktır? Yine zulüm, yine acı olacaktır. Ulu Önder Atatürk 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bunun birçok sebebi vardır ama sadece bir tanesini söyleyeyim. Çünkü Atatürk insana değer veriyordu. İnsana. Din, dil, ırk, millet gözetmeden bütün dünya insanlarına değer veriyordu. Ve yine bu ayrımı gözetmeden bütün dünya çocuklarına sevgi aşılamanın faydasını biliyordu. Zaten çocuklar arasında bile bu ayrımları yapabilen birinin aşıladığı sevgi ne kadar saf olabilir? Bu dünyanın çocukları hepimizin çocukları. Tabii önce onlara sahip çıkabilmek, onlara faydalı olabilmek için önce onları anlamak lazım. Küçük Prens şöyle diyor: bütün büyüklerin bir zamanlar çocuk olduğunu biliyoruz. Pek azı bunu hatırlasa da. Şimdi çocukluğumuzu hatırlamak için, çocukken neler düşündüğümüzü hatırlamak için Küçük Prens'ten küçük bir bölüm okumak istiyorum. Asteroid B612 hakkında bu açıklamaları sadece büyükler için yapıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onlara yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz asla en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormazlar. Kaç yaşında, kaç kardeşi var, babası kaç lira kazanıyor gibi şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu tanımaya başladıklarını düşünürler. Onlara pembe tuğlalardan yapılmış bir ev gördüm, pencerelerinin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı diyecek olsanız böyle bir evi hayal edemezler bile. Onlara 100.000 dolar değerinde bir ev gördüm demeniz gerekir. O zaman ah ne kadar güzel bir ev diyeceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara Küçük Prens çok güzeldi, kahkaha atıyordu ve bir koyun istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanıtıdır deseniz omuzlarını silkecek ve size çocuk muamelesi yapacaklardır. Ama onun geldiği gezegen asteroid B612 derseniz size inanacaklar ve sorular sormaya başlayacaklardır. Onlar böyle işte. Bu zayıflıklarından yararlanmak doğru olmaz. Çocukların yetişkinlere karşı daima anlayışlı olmaları gerekir. Ama yaşamı gerçekten anlayan bizlerin şekillere ihtiyacı yoktur. Hikayeme masal anlatır gibi başlayabilirdim. Bir zamanlar bir küçük prens vardı. Kendisinden pek de büyük olmayan bir gezegende yaşardı ve bir arkadaşa ihtiyacı vardı diyebilirdim. Hayatı gerçekten anlayan bizler bunu daha gerçekçi bulurduk. Tamam, hadi çocukları anladık. Peki dünyada bu kadar çocuk var. Hangi birine yetişeceğiz? Hem de bu kadar iş güç arasında. Deniz yıldızının hikayesini biliyorsunuz. Bir gün kıyıya binlerce deniz yıldızı bulmuş. Bir adam sahilden onları alıp tek tek denize fırlatıyormuş. Başka bir adam gelmiş, demiş ki bu kadar deniz yıldızı var. Bunların hepsini atamazsın. Hem ne işe yarayacak? Deniz yıldızlarını denize atan adam almış bir tane daha denize fırlatmış. Bak gördün mü? Onun için çok şey değişti. Her insan ayrı bir dünya. Size bir insanın kıymetini şöyle anlatayım. Hitler okuldaki tarih öğretmeninin anlattıklarından çok etkilenir. Düşüncelerini buna göre şekillendirir ve hayalini bu çerçevede kurar. Hitler'in neler yaptığını biliyoruz. Bir insan. Ne kadar insana mal olmuş. Bir çocuk deyip geçmeyelim. Onlara bir kitap almak, onların başını okşamak, onların derdini dinlemek, onlara sahip çıkmak, onlara sevgi göstermek, hangi ülkede olursak olalım, nerede yaşıyorsak, nerede çocuk varsa, onlara sevgi aşılamak, onlara insanlığı aşılamak, onlara güzelliği aşılamak. İşte dünyayı değiştirmeye atılacak çok güzel bir adım. Bazen bir hayata dokunmak